Dostlar merhaba. Bildiğiniz üzere Viola Games sitesini yeniledi. Ben çok beğendim. Gayet de başarılı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kırmızı, beyaz, siyah temalar gerçekten çok yakışmış. Şu anki sipariş geçme arayüzü çok kullanışlı ve çok rahat olmuş. Hemen ne yapıyoruz abi? Age of Empires Mobile'a tıklıyoruz. Kale ID'mizi buraya yazıyoruz. Krallıkta olanlar krallığı, imparatorlukta olanlar da imparatorluk. Hemen bundan bir tane sipariş geçelim. Siparişimiz buraya anında düşüyor arkadaşlar. Sepet kısmına buradan havale ise havaleyi, kredi kartı ise kredi kartlarını, cüzdanın kısmında ise zaten site bakiyenizi buna tıklıyoruz. Tıkladığımız an etrafı kırmızı çerçeve olacak şekilde. Daha sonra hemen al diyoruz arkadaşlar. Ödemeye geç dedikten sonra buraya teşekkürler Yore Game. Dostlar merhaba. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugünkü bildiğimizin konusu Belisarius, Elizabeth, Ahsoka. Şimdi dostlar bu birliğe hemen bakalım becerilerine hızlıca. Çifte saldırı kapkan, ezici, Tudor, zayıf nokta, zafer köklemesi. Burada zayıf nokta yerine merhamet de alabilirsiniz, zayıf nokta da alabilirsiniz. İkisi de iş görür. Diğer arkadaşımız ne yapmış? Hemen ona da bir bakalım. Çifte saldırı kapkan, ezici, Tudor, zayıf nokta, zafer köklemesi. Bir de duvarın hesabına bakalım. Çifte saldırı kapkan, ezici, Tudor, merhamet, zayıf nokta. Kimileri Ahsoka'ya merhamet alırken kimileri de zayıf noktaya tercih etmiş. Bana sorarsanız benim tercihim de merhametten yana olurdu. Bu arada zayıf nokta kötü olduğundan değil, ikisi de gayet güzel. Sadece tercih meselesi. Karşıdaki birliğin sayısı azaldıkça daha fazla ilaveten vurmak tabii ki tatlı olacaktır ama unutmayın ki hasarın %80'i 90'ı Belisarius'tan çıkıyor ama Ahsoka'nın da hasarı yabana atılacak değil. Hemen gelelim hızlıca arkadaşlar bu birliğimizin yüzüklerinden bahsedelim. Belisarius'un arkadaşlar olmazsa olmaz yüzüğü karga yüzüğü. Oyunun önerdiği şaşalı muhafızdan uzak durun. Eğer henüz almamışsanız sakın almayın arkadaşlar. Gerek yok. Burada iki tane mor yüzük tercihimiz olacak. Bir tanesi karga yüzüğü, diğeri ise aslan yüzüğü. Aslan yüzüğümüzü de hemen bir gösterelim. Karga yüzüğü ve aslan yüzüğü tercihlerimiz olacaktır arkadaşlar. Bu iki yüzüğü birbirinden ayıran faktör ise kale tesisleri. Eğer siz orta bütçeliyseniz ya da düşük bütçeliyseniz kale tesisleri hedefleriniz uzaktaysa ya da imkansıza yakınsa ama bu kompu yapmak istiyorsanız aslan yüzüğü sizin için doğru bir seçim olacaktır. Eğer kale testlerini açıp mor teknoloji bölümünü basacaksanız arkadaşlar kesinlikle karga yüzüğünü almanızı tavsiye ederim. Daha 39 leveldeyken bu son beta'nın kraken arkadaşlar. Onun üzerinde 39 levelken yani 39.48 stajı bonusu etkisiyle 180 tane stat çalıyor. 180 tane kudret, 180 zırh, 180 speedici. Bir de bunu 40 levelken düşünün. Şu an zaten 40'lamıştır. 55 iken düşünün arkadaşlar. Bir de bunu muazzam bir güç patlaması. Muazzam yani karşıdakinin var ya elini kolunu kırıyorsunuz adamı T7'den T3'e T4'e falan atıyorsunuz. Yani o kıvama getiriyor yüzük. Kale testleriyle beraber gerçekten de muazzam bir güç sunuyor size. Mor yüzükler arasında number one diyebilirim yani bir numaralı yüzük. Elizabeth'e ne alacağız? Elizabeth'e de mutlaka Yüce Dağ olmazsa olmaz yüzüğü. Yani bu birliğin yüzükleri bir kale tesisleri açacaksan karga, kale tesisleri açmak sana uzaksa aslan yüzüğü. İkinci olarak Elizabeth'in üzerine Yüce Dağ, Ahsoka'nın üzerine mutlaka ve mutlaka bakın mutlaka diyorum gece kodu. Bu üç yüzük abi şu an bir şey değişmediği sürece oyundaki en iyi yüzükler bu dizilim için yüzükler bu söylediğim saydığım yüzüklerdir. Gelelim Belisarius'a. Belisarius'un kumandan belirsi. Diyor ki koni şeklindeki iki tane düşman birliğine şu kadar hasar verir strateji bonuslu demiş ve kahramanın ikinci yıl vuruş becerisinin etkinleşme ihtimalini artırır. Yalnızca bir hedef olduğunda ek bir defa saldırı daha gerçekleştirir. Yani bir vs bir düelloya kaldığı zaman ilave bir tane daha vurur. 250 öfke bedeli var. 100 de buradan veriyor. 150'ye düşüyor arkadaşlar. Bir daha sokağın üzerine zafer kükremesi mutlaka olacağı için daha kısa sürede kumandan becerisi atabilirsiniz. Hele bir vs bir kaldıysanız vay düşmanın haline. Romalıların sonuncusu imza becerisi normal bir saldırı başlattıktan sonra düşman birliğine bir kez strateji hasarı verir. Şu kadar. İlave strateji bonusu. Her etkinleştirmede bir ek olarak %7.45 arttırılmış hasar veren rastgele bir öğrenilmiş 2 vuruş beceri hasarı tetikler diyor. Şu an bunun yıldızına bakabiliyoruz mu? Hemen şöyle 5. kademeye dedik. Hop. Her iki etkinleştirmede bir ek olarak %17 artırılmış hasar veriyor arkadaşlar. Burada görüyoruz strateji bonus. Bu kahraman sadece imza becerisiyle bile kendini hasarın dışında ne yapıyor? Bufflıyor arkadaşlar.
Hemen gelelim olmazsa olmaz diğer becerimize, Kaplan Demir Toynak. Normal bir saldırı yaptıktan sonra diyor, şuradan bakalım, %300 strateji bonuslu diyor. Ve beceri her etkinleştirildiğinde %10 ilave hasar verir. Bu etki 4 defa birikir. Yani dördüncüsünden sonra arkadaşlar savaş bitene kadar %40 ilave vurursunuz. Peki niye abi bu hani hasar önemli diyoruz ya, ezici tesir ile strateji takip niye almıyoruz, hani çifte saldırı alıyoruz? Çifte saldırı haline girer. Çifte saldırı yapar kahraman. Normal saldırı olarak. Kahramanın kudretini, stresini ve zırhını 3 saniyeliğine 20 artırır arkadaşlar. Bütün statlarınızı ne yapıyor? 20 artırıyor. Burada dikkatinizi çekeceğim nokta şurada. Rastgele bir öğrenilmiş ikinci vuruş becerisi tetikler diyor ya, hasar bazlı olarak. Burada ne tetikleyecek abi? Kapkan demir toynağı. Sürekli yani şu buff'ı çok hızlı elde edeceksiniz bu sayede. Aynı zamanda yani bunu koysak ve bunu koysak arkadaşlar, zaten ikinci vuruş %30 ihtimal yüksek. Ama biz bütün ihtimalleri Kaplan Demir Toynağı vererek hızlıca %40 buff'ımızı alacağız. Zaten hasarı yüksek. Şakır 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 ne yapacağız abi? Kaplan Demir Toynağın etinden, sütünden faydalanacağız. Gelelim Ahsoka'ya. Yo, Elizabeth'ten devam edelim. Gelelim Elizabeth arkadaşlar. Hemen şuradan altın çağı imza becerimize bakalım. Birliğin tüm yenileme etkilerini devre dışı bırakır. Yani birlikte yenileme denilen bir şey yok yani. Yüzükle olsun, mücevherle olsun hiçbirisi hiçbir işe yaramayacak. Peki nasıl birlik yenilecek? Hasar verirken verilen hasarın %10'u kadar. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte arkadaşlar. Vurduğunuz hasarın %10'u kadar birlik yenileyeceksiniz. Pasif beceriler hariç demiş. Biz bunu Kiros markasına koymuştuk. Kiros markasına koyduktan sonra bozuldu. Muazzam ya, 150K falan birlik yeniliyordu. Biz bunu raporlarını oyuna gönderince bunu eklediler. Pasif beceriler hariç dediler. Birlikteki kahramanların verdiği hasar %20 artırılır. Al bak bak, gördün mü? Bir buff da buradan geldi. Muazzam ve strateji bonusuna. Yani %20'de kalmaz bu. %40'ları falan üzerine çıkar. Çok rahat çıkar hem de %60'ları falan bulur. Ve hasar verirken düşmanın kudret savunmasıyla strateji savunması arasında daha düşük olan değere %35 ihtimalle hasar verme şansı kazandırır. Mesela adama strateji atacaksın ya mesela. Adam mesela kudreti düşük, şey düşük, karşındaki taktikçi bir komp. Kudreti düşük, ne bileyim zırhı düşük serisine göre. Oraya vuracak. Yani o bazlı vuracak. Yani muazzam bir güç. Gerçekten harika. Asimilasyon etkisi her iki kez tetiklendiğinde kumandanın sonraki beceri hasarı %10 artırır. Al bir buff daha burada arkadaşlar. Bu arada hemen ek bir bilgi geçeyim. Altın çağ becerisi arkadaşlar saniye başına çalışıyor. Pasif beceri %100 çalışıyor. Burada ihtimal yok. 50 saniye ise 50 tane, 40 saniye ise 40 tane, 25 saniye ise 25 tane ne yapıyor? Beceri atıyor. Tudor'un Gül de arkadaşlar saniye başına çalışıyor. Birliklerin asimilasyonu tetiklendiğinde, yani her saniye tetikleniyor. Alınan hasarı arkadaşlar ne kadar azaltıyoruz? %20 azaltıyor. Çok güzel. Ve kumandanın verdiği hasar bir saniyeliğine %5 artırıyor. Bu etki zaten biriktirilmez. Biriktirilse zaten suyu çıkardı. Pasif beceri %100 çalışıyor. Çalışma ihtimali %100. Yani şu kadar ihtimalle çalışır demiyorum. Direkt pat 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 çalışıyor. Ve saniye başına çalışıyor. Bazen saniye 50 olur. Tamam mı? Bu 49 tane kalır. Burada şunu anlayacaksınız. Beceri buraya gelmeden, yani sıra bu beceriye gelmeden karşı birlik düşmüştür. O yüzden o 30, 49'da kalmıştır yani bu. Normalde saniye başına çalışıyor. Haberiniz olsun. Bir buff da buradan. Yani buff üstüne buff, buff üstüne buff. Her yerden buff. Belisarius kendini bufflıyor. Elizabeth onu bufflıyor. Gelimi de Ahsoka'ya bakalım. Ahsoka'nın imza becerisinin hemen 5 yıldız özelliğini açıyoruz. Kumandanın imza ikinci vuruş becerisi etkinleştirilme ihtimalini %3.19 kudret ve strateji bonus. Bak çok tehlikeli, çok güçlü ya. Kudret bonusu ve strateji bonusu ayrı ayrı artırıyor. Kumandanın ikinci vuruş becerisiyle verilen hasar %20 artırır. Bak bir buff da burada veriyor yani. %49.90, yani %50 ihtimalle, çok yüksek bir ihtimal bu. Çok yüksek bir ihtimal. 3 saniyeliğine tüm kontrol ve devamlı hasarlara karşı ne yapıyor abi? Sizi bağışıklık kazandırıyor. Yani o süre boyunca zayıflatma etkisi ve sürekli hasar etkisi ne yapıyorsunuz? Yemiyorsunuz. Defansif olarak çok güzel. Saldırı bazlı olarak çok güzel. Zaten vali kompu. Bu birinci sezonun valisi. Bu dördüncü sezonun valisi arkadaşlar. İleride 8 mi olur, 9 mu olur, 12 mi olur, 13 mi olur bilmem. Orasını bilmem. Ama şu bildiğim bir şey var. Buraya vali kumandanı gelecek, bilginiz olsun.
Hemen becerilerine geçelim. Belisarius'a ne dedik? Kapkan demir toynakla çifte saldırı. Bunun becerileri bu arkadaşlar. Ahsoka'ya ise zafer küklemesi olmazsa olmaz. Merhamet ve zayıf nokta size kalmış. İkisi de 10 numara 5 yıldız. Tamamen oyun zevki ve taktik anlayışınızla alakalı. Elizabeth'i ise arkadaşlar ne alacağız? Mutlaka Tudor'un gülünü %100 alıyoruz ve ezici tesir. Karga yüzüyle beraber ezici tesir birleştiği zaman ne olacak? Attığı hasar bir kenara dursun. Kumandanın kudretini 6 saniyeliğine bu uzun bir süre 80 ilave strateji bonusu azaltır. Yani bu yüzlerin üzerine çıkar arkadaş. Yani bir savaşçı birliğiyle denk geldiğini düşünsene, bir dubuyla, bir kılıçla, antinle ya kılıçla denk geldiğini düşün ya da kilosla ya savaşçı olan her şeye denk geldiğini düşün. Ezici tesir için konuşuyorum bunu. Karga yüzüğü bir, bu iki. Adamı elden avuçtan düşürdün, direkt adama ne yaptın? Bayrağı çekip gönderttirdin demek. Gerçekten çok güçlü. Çok beğendim. Yani çok beğeniyorum. Keşke yapsaydım ama Maraşal mızrak ve kiros yaptığım için üçüncü mızrağı yapma ihtiyacı duymadım. Ama gözüm kaldı yani. Maraşal mızrak yapmasaydım bu birliği %100 yapardım. En basitinden bu birlik zaten vali birliği. Şöyle söyleyeyim. Çark birlikleri arkadaşlar. Her sezon bir tane kahraman değişiyor değil mi? Valide öyle bir derdiniz yok ya. Bak birinci sezon aldın. Sezon 4 olmuş. Bak kullanıyorsun mis gibi. Belki 4 sezon 5 sezon sonra buraya da kumandan gelecek. Yani ve o kumandan sonra bile belki 4-5 sezon daha oynayacaksın. Yani her sezonun 3 ay olduğunu düşünürseniz arkadaşlar bir yıllık, bir buçuk, en kötü bir buçuk yıllık size bir dizilim. Her sezon çark derdin yok, bir şey derdin yok. Yatırımında validen valiye saklıyorsun. Zaten peş peşe gelmiyor bunlar. Belli aralıklarla geliyor. Tertemiz ya. Gerçekten vali birlikleri tertemiz, güzel birlikler. Bu arada mücevherlerden de bahsedecek olursak hemen bir daha gösterelim şurayı. Belisarius standart arkadaşlar. İkinci yıl vuruş becerilerle strateji becerileri, can, birim savunması ve tüm birimleri ne yapıyoruz abi? Hepsinden birer tane koyuyoruz. Ahsoka'ya gelince Ahsoka'ya strateji koymayacaksınız. Ahsoka'ya kudret koyacaksınız. Sebebi becerilerin kudretten beslenmesi. Hasar veren becerilerin de kudretten beslenmesi. Buna sadece kudret vereceğiz arkadaşlar. Elizabeth'i ise Yüce Dağı Elizabeth'te kullanacağımız için strateji ve tüm niteliklerin en yükseğini ne yapacağız? Elizabeth'e vereceğiz. Yüce Dağ'ın ilk 18 saniyesi savunma yani zırhtan. 18. saniyeden sonrası ise stratejiden besleniyor. O yüzden strateji ve tüm nitelikler Elizabeth'e çok yakışacaktır. Ama unutmayın Elizabeth'in göğsündeki 3 yuvaya sakın iyileştirme koymayın. Oraya ne koyacağız? Normal saldırı hasarı koyacağız. Ayaklı kısmının son yuvasına da normal saldırı hasarı koyacağız. İyileştirme aslında hani bakanlar var ama bak burada ne diyor? Birliğinin tüm yenileme etkilerini devre dışı bırakır. Yani hasar verirken verilen hasarın %10 kadarını birliğin için birimlere dönüştüren asimilasyon etkisini tetikler demiş. Yani bu bir yazım hatası ya da anlatım hatası değilse hiçbir işe yaramaz iyileştirme etkisi. Ama bu oyunda yazım hatası ve anlatım hatasından bol ne var değil mi? Becerilerini anlattık, yüzükleri anlattık, mücevherleri anlattık. Vali komp olduğunu söyledik. Çok beğeniyorum. Çok güçlü bir komp. Legion'da yani karşısına rakip hak getire. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videoları beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Eğer doruk parası çekecekseniz açıklama kısmına bıraktığım referans linkine tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirirseniz bana da katkı sunmuş olacaksınız. Videoların devamı gelecek. Gölge sezonla ilgili tüm birliklerin videolarını çekeceğim arkadaşlar. Hepsi belli periyotlarla, ikişer, üçer gün aralıklarla kanalımda yer bulacaktır. Aklınızdaki tüm soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biliyorsunuz tüm samimiyetimle cevap veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar. Seviliyorsunuz. Görüşmek dileğiyle.